hafta sizi bir kara deliğe çekeceğim. Kadın erkek ilişkileri insanlığın varoluşundan beridir süregelen bir türlü çözülemeyen konulardan bir tanesi. Bu hafta kadınlara Instagram'dan sordum. Dedim ki bir erkekten neden soğursunuz? Bir kadın bir erkekten neden soğur sorusuna cevaplar aldık. Story'e attım. Birkaç saat içerisinde gelen cevapların bir kısmını aldım, listeledim. Sizlere bunları okuyacağım. Bu erkeklere biraz böyle yol gösterme açısından güzel bir video olacak aslında. Bunun aynısını tabii ki erkeklere de soracağız. Bir kadından neden soğursun diye soracağız ama önce o naif varlıklardan başladık. Malum kadınlar, onlara öncelik. İsterseniz hemen cevaplara geçelim. Bakalım neler gelmiş. Siz de aynı şekilde bu videoda yer almak istiyorsanız, cevaplarınızı duyurmak istiyorsanız Instagram'dan beni takip edin arkadaşlar. Instagram adresi Mustili malum. Her yerde hatta aynı. TikTok, Instagram orası burası her yerde aynı. Cevaplara geçiyorum. İlk cevabı veren sevgili Ceyda olmuş. Ceyda Güneş. Kadını seks objesi gibi gördükleri için demiş Ceyda. Ceyda'cığım yani bu konuda sana güzel yorumlar yapmak isterdim ama sen çok açık net bir şekilde söylemişsin. Seninkini es geçeceğim. Gazu'dan Naz demiş ki fazla kıskançlık. Ama işte kıskançlık neye göre, kime göre? Kimi insanlar var, daha doğrusu kimi kadınlar var diyor ki beni çok kıskansın, kısıtlasın, serbest bırakmasın falan filan. Cartçut. Kimisi diyor ki beni sıkıyor, darlıyor falan filan. Yani ben anlayamıyorum. Kimisi yeri geldiğinde öyle diyor, kimisi yeri geldiğinde böyle diyor. Kıskançlık derken ne kadar, nasıl bir ayrıntıya, detaya girmen lazım bence. Elif Land demiş ki saygısızlık. Saygı olmazsa arkadaşlar zaten hiçbir ilişki yürümez. İlişki, sevgililik falan değil, iletişim yürümez. O yüzden sevmeseniz bile saygı göstermek zorundasınız. Bu bir gerçek. Melo demiş ki ilgisizlik, sadakatsizlik, şiddet. Şiddeti zaten yorum yapmıyorum. Sadakatsizlik erkeklerde genelde o sıkıntı oluyor gördüğüm kadarıyla. İlgisizliğe geldiğimiz zamansa baştan söyleyeyim cevapların çoğunda ilgisizlik var. Hatta en çok tepki gösterilen şey ilgisizlik. Ama ilgi neye göre ilgi, kime göre ilgi, ne kadar ilgi, kıvamı nedir? Onu da konuşuruz birazdan. İdil demiş ki üstünde ne var fotoğraf atar mısın dediğinde flörtsek hemen soğurum demiş. Direkt soğurum demiş. İdil'cim zaten birisi sana üstünde ne var fotoğraf at falan diyorsa modayla ilgilenen bir arkadaştır muhtemelen. Ondan soruyordur. Yanlış anlama canım. Hemen kötü düşünme. Hasret kompleksli olduğunu anladığım noktada buz gibi olurum demiş. Hasretçim bazen bazı insanların küçüklükten kalma travmaları olabiliyor. Bazı erkeklere böyle şöylesin böylesin dendiği zaman olur mu canım ben şöyleyim böyleyim diye çıkabiliyorlar. Anla ki küçüklüğünde bir travma geçirmiş yani. O yüzden çok da hor görme ya. Afuz Litlida zor bir Instagram hesabı varmış. O da ilgisizlik demiş. İlgisizlikleri zaten direkt geçeceğim arkadaşlar. Sonunda bir yorum yapacağım ona. Hatta sizden bir şey isteyeceğim. Burcu yalan konuştukları için diye yakınmış. O yüzden soğurum demiş. Yalan zaten yalanı aslında bölüyorlar. Beyaz yalan, mavi yalan, mor yalan, turuncu, pembe. Yalan yalan arkadaş yani. Üzmüyorsa, kırmıyorsa falan filan diyeceğim ama yani aslında bazen bazı gerçekleri söylememek de en büyük yalanlardan bir tanesidir. Konusu gelmişken söyleyeyim dedim. QL Ören kavga ettikten sonra demiş. Yani kavga illaki olacak. Küçük büyük kavgalar illaki olacak. Yani önemli olan kavganın sonunun nasıl bağlandığı. Ben mesela şahsen aşırı sinirlendiğimde, aşırı böyle büyük bir kavga ettiğim zaman hemen girip de böyle ya hatamı anladım özür dilerim hadi gel falan filan. Benim böyle biraz soğumam lazım mesela. Birazcık böyle bir sakinleşmem lazım. Anca öyle. Ama kimisi var böyle hemen kavga gürültü, barıştık, her şey güzel falan filan anlık geçiş yapabilir. Ben de öyle değil mesela. Ben mantığıma yapması lazım ki diyeyim ki ha evet doğru haklı. Ben niye konuya böyle kendime çeviriyorsam ben de bilmiyorum ama bu konsept böyle gidecek belli ki idare edin. Esmeralda kendi kafalarında kurdukları ve ucuz düşündükleri için diye bir yorum yapmış. Sevgili Esmeralda bazen senin söylediğin şeylerden insanlar yola çıkar. Geçmişten olan tecrübelerini de işin içine kattıkları zaman ha bu böyle yaptı veya böyle dedi demek ki bu böyle olabilir diyerekten bazen tedbir alabilir. Bazen bir ihtimallere kulak asabilir. O yüzden bence sen biraz kendini net ifade et veya net ol. Sanki sende böyle çok netlik yok gibi geldi bana. Gülşah, sevgili eski asistanımız Gülşah her kızla samimi olursa demiş. Ya illa ki böyle birileriyle daha böyle sohbeti muhabbeti fazla olabilir. Ama her önüne gelenle aynıysa haklısın tabii ki. Derin, sevgili Derin Bal combo yapmış arkadaşlar. TikTok fenomenimiz eski videolarımızda zaten hatırlarsınız vardı. Söz verip tutmuyorsa, özel günlerinde yanında olmuyorsa yani özel günler konusunda ben biraz mağdurum. Çünkü mesela ben şahsen unutuyorum. Kendi doğum günümün haricindeki hiçbir doğum gününü ezbere bilmiyorum. Gerçek söylüyorum. Birileri hatırlattığı zaman anca şey oluyor. Yani kutluyoruz falan filan. Çünkü ben alışkın değilim yani küçükten beridir. Böyle işte aman doğum günü kutlayayım falan filan. Son birkaç yılda sağ olsun eşimiz dostumuz bir şeyler ayarlıyor bir şeyler yapıyor falan. Ama ben mesela unutuyorum. Hayatındaki bir insan olur onunkini unutmazsın. Doğru. Seviyormuş gibi yapıp başkaları da takılıyorsa bu zaten şeydir yani. Sevmediğinin göstergesidir yani yorum yok. Başka kadınlara yanındayken ilgi gösteriyorsa zaten böyle bir durumda düşünsene ben bir erkeğim. Benimle birlikte olan bir kadın başka birisine ilgi gösterecek. Onun ben 2 hours later.
falan filan. Zaten onun yanında durma, tutma yanında. Ya sen terk et orayı ya o terk etsin. En yakın arkadaşlarıyla fingirdeşiyorsa, fingirdeştiği kişinin en yakın arkadaşı olduğuna emin misin? Belki de hiçbir zaman en yakın arkadaşı değildi. Sıcak soğuk taktiğini uygulamaya çalışıyorsa, şey gibi, mehter takımı gibi bir ileri iki geri veya iki ileri bir geri falan. Gerek yok. İstiyorsan istiyorsundur, istemiyorsan istemiyorsundur. Heyecan arıyorsundur. O ayrı, açık açık söylersin, ben heyecan arıyorum, renk katmak istiyorum diye. Orası ayrı tabii. Manipüle etmeye çalışıyorsa demiş. Dediğim gibi derin combo yapmış arkadaşlar. Bunların hepsi derinin soğuma sebepleriydi. Aslı Mella, sevgili Aslıcım, Lokmi'nin gülü pasaklıysa, yalancıysa, değersiz hissettiriyorsa ve buna benzer birçok sebep demiş. Aslı bu arada yayınları nasıl gidiyor ya? Aslı da güzel sebepler sunmuş. Zaten o pasaklılık, temizlik, hijyen falan bu konulara zaten söylemeye gerek yok. Yani neyinden hoşlandın? İşte kendine bakıyordu, bakımları temizdi. Bu bir kıstas değil, bu mecburiyet yani, olması gereken bir şey. Fulya demiş ki empati yapmamak, saygısızlık, abartı, paylaşma ile hükmetme arasında ince farkı bilememe demiş. Fulya da çok böyle şey, hani düz yazmış gibi ama aşırı derin şeylere girmiş. Empati zaten arkadaşlar birçok sorunun %50'sini çözer. Yani bir sorun olduğu zaman, bir şey olduğu zaman veya siz bir hata yaptığınız zaman, size tepki geldiği zaman bir durup böyle empati yapsanız, kendinizi karşınızdakinin yerine koysanız zaten olayın yarısını çözersiniz yani. Diyeceğiniz noktalarını çözersiniz. Sonrasında düzeltirsin, düzeltmezsin, özür dilersin, demezsin, sana kalmış. Empati gerçekten çok önemli. Saygı zaten söylemiştik. Abartma olayı aslında şey, erkeklerde biraz var, doğru. Mesela atıyorum benim cebimde 3 lira var. Ben diyorum ki ben 30 liralık adamım. Ben 3 liralıksam 3 liralımdır yani. Veya ne bileyim işte benim imkanlarım neyse, imkanım bu kadarsa bu kadarlım yani. Ama maalesef bu da birazcık, kusura bakmayın sevgili kadınlar, bir kısmınızda şu var. Maddiyata olan düşkünlük olduğu için erkekler de ne yapıyor? Şimdi bakıyor başkaları bu yolla çözüme ulaşıyor. O da diyor ki arkadaş ben de 10 liralık adamsam 100 liralık adam olarak reklam yapayım diyor. Bu da kızların bazılarının yüzünden oluyor. O yüzden kusura bakmayın yani. Gözde Değerler'in cevabı, evim sandığı adamın pansiyon olduğunu anladığım anda soğuyorum demiş. Fena cümle. Ev sanıyor, pansiyon olduğunu anlıyor. Buna yorum yapmaya gerek yok arkadaşlar, yazın bir yere. Funda hocam kelle paça yemeyin demiş sevgili spor hocam. Funda hocam. Antrenörüm diyeyim, spor hocam demeyeyim. Hocam ama güzel be. Yani özellikle böyle gece falan güzel gidiyor be. Bir kere denesen. Belki denemişsindir ama bir daha bir dene bence. Tuğçe Kandemir, Miko'daki yayıncılarımızdan sevgili Tuğçe'cim. Sürekli para lafı yapması. Buna zaten cevap verdik. Kendisini bazı insanlar parayla farklı gösterebiliyorlar. Belki sonradan görmüştür. Belki yeni bulmuştur. Daha öncesinde haberi yoktur öyle bir şeyden. Haberi yoksa da imkanı yoktur. Pazarlıyordur yani bir şekilde. Baby Ball demiş ki yetersiz, ilgisiz oluşu, net olmaması, belirsizlik, değersizliktir çünkü demiş. Net olmak lazım. Bazen net olmak kötü oluyor arkadaşlar. Açık açık bir şeyleri söyleyince bazen kırılabiliyor insan ama kandırmak da nedir bence? Yani ne bileyim, ne istiyorsan onu söylüyorsun mesela. Girip alttan girip üstten girip bir şeyler yapmak yerine bazen de direkt söyleyebilirsin. O da ayrı bir şey. Sude Nurcum demiş ki ilgisizlikten geçtik. Zaten konuşmuştuk. Gizem azgınlıklarını çok belli ettikleri için demiş. Ne yaptı mesela? Bir tane örnek yazsaydın keşke bize. Nasıl belli etti mesela azgın olduğunu? Abidik Gubidik Abidiyim demiş ki çok küfürlü ve para konuşması, kişisel bakım eksik olması. Kişisel bakım artık bir kıstas olmuş arkadaşlar. Ben de kadınlar tanıdım. Küfürü baştan icat ettiler. Ben de erkekler tanıdım. Kadınlara kibarlığı öğrettiler diyorum, geçiyorum. Gözda Yıldız yalan söyleyip sevgisine değer vermiyorsa yalan işin içine girdiğimiz zaten normal. Çağla Yağmur demiş ki aldatmıştır mesela. Beraber yaşıyorlarsa dağınık olabilir ama ben özellikle ihanetten soğurum diyor. İhanetin, aldatmanın zaten açıklaması yok. Ama şöyle, bence iki türlü ihanet var. Bir tanesi bedensel, bir tanesi zihinsel. Zihinsel olan ihanet de aldatmadır. Çünkü birisiyle beraberken flört aşamasındaysan da aynı şekilde, sevgiliysen de, ilişkideysen de, evliysen de beyin olarak başka birisiyle flört ediyorsan cümlelerle, işte zeka oyunları olabilir, iltifat olabilir. Yani o olay flört noktasına gittiyse illaki o bedensel şey olmasına gerek yok. O da aldatmadır arkadaşlar. Benim gözümde. Gerçi dönemimizde birçok insanda şu var. 5 kişiyle konuşup bir tanesine aşık olduğunu söyleme hastalığı var arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Gökçe ilgisizlik çok fazla kızlarla ortamı olması demiş. Mesela ben işim gereği muhatap olduğum insanların %90'ı, hatta %95'i kadın. Çünkü biz sosyal medya işi yapıyoruz ve kadınlar daha aktif o tarafta. Benim hayatıma girecek bir insan da muhtemelen ondan rahatsız olur herhalde. Jelly, Miko yayıncılarımızdan sevgili Jelly, Miko'ya tekrar geri döndü. Hoş geldin tekrardan. Sevilmediğini sadece beden olarak istediğini hissettiği için demiş deminki konu. Buse, sevgili Ayan Buse, bir anda fazla ilgi verip daha sonra ilgisiz davranmaları demiş ve eklemiş arkadaşlar. Aşağılık herifler, bokunuzda boğulun inş teşekkür.
Buse'cim yani Allah seni inşallah yüksek insanlarla karşılaştırsın. Bir anda ilgi gösterme olayında şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani atıyorum bir insan seni ilk kez tanıdı, ilk kez gördü. İçi kıpır kıpır kaynıyor. Hani seninle tanışması lazım. Ne bileyim işte seninle belli bir noktaya ulaşması lazım. Sevgili olmak istiyor belki. Bu aşamalarda illaki bir tık fazla böyle bir sevgi patlaması, ilgi patlaması olur. Bu bir gerçek. Çünkü düşünün karnınız aç. Yani karnınızın aç olduğunu söylemeniz lazım. Değil mi? Karnım aç diyorsun. Çok açım diyorsun. Yakınıyorsun, ne diyorsun? Yemek yedikten sonra ben acıkacağım, ben acıkacağım, acıkmaya devam edeceğim, ömür boyu acıkacağım diyor musun? Demiyorsun. Doymuşsun çünkü yani. Aynı mantık. Acıkana kadar bekleyeceksin yani. Veya diyeceksin ki ben acıkmayan birini istiyorum. Neyse işte kendine göre uydur. Şimal demiş ki ilgisizlik, değer görmeme, pasaklı oluşu. Dikkat ederseniz arkadaşlar kadınların çoğundan benzer şeyler geliyor. Nida Özkartal demiş ki erkek olup adam olamadığı için, bir tek benle yetinemediği için, sevgisini gösteremediği için. Sevgi nasıl gösterilir arkadaşlar? Yani bu da kişiden kişiye değişiyor. Bunu isteyebilirsin, söyleyebilirsin. Bana beni sevdiğini göster diyebilirsin. İlla ki maddi bir şey olmasına gerek yoksa bunun da altını çizebilirsin bence. Tuğçe'cim performansı iyi değilse diye konuya girmiş. Kavun değil ki koklayasın, makine değil ki düğmesine basıp çalıştırasın. Devam etmiş, kaşık çatal yalıyorsa ve cahilse diye. Kaşığı çatalı yaladığını düşündüm. Cahillik zaten bambaşka bir şey, başa bela. Allah korusun cahillerden, hem de kör cahillerden. Hele ki cahil ve cesursa Allah daha da uzak tutsun yani. Şişim çok selamlar. Gamze, sevgili Azar'dan Gamze, anın dolayı sekse bağlı için çok net demiş. Kadınlar duygusal varlıklardır, bir obje değil diye de eklemiş. Nasıl oluyor iş? Yani çok bilgim yok da. Deniz Sahra buradan TikTokçu. Yedem Ajans'ın yayıncısı. Deniz Sahra'ya da selam olsun. İlgisizlikten sor deyip kesip atmış. Sadece ilgi yeterli. Peki birkaç kişi farklı ilgi gösteriyorsa hadi bakalım burada konuya girelim. Sallıyorum sana 4-5 kişi ilgi gösteriyor. Bir tanesi 1, bir tanesi 3, bir tanesi 5, bir tanesi 10 derecede ilgi gösteriyor. Sen bunlardan 10 olanın mı kazanmasını istersin? Hatta diğer kadınlara da sorayım. İlgi diyorsunuz ama arkadaşlar atıyorum ben birisiyle görüşmeye başladım. İlgi gösteriyorum. Birisi çıktı benden daha çok ilgi gösteriyor. Flört aşamasındayken. Ne oldu? Yani bu adam şey mi oldu yani? Bununki yetersiz mi kaldı? Bence olayı biraz ilgiye bağlamayın arkadaşlar. Biraz yani zeki olup da niye ilgi gösteriyor diye sorgulamaya başlayın. Bu ilgi ne kadar sürer diye sorgulamaya başlayın. Çünkü arada ezilen çimler var. Fillerin ezdiği çimler var arkadaşlar. Böyle bir gerçek var. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Cevaplara devam ediyorum. Büşra Uzun demiş ki aptal erkeklere tahammülümüz yok demiş. Büşra'cığım Allah seni akıllı zeki erkeklerle karşılaştırsın inşallah. Usnaç yani Larissa demiş ki ilk konuştuğun zaman ileriki konuştuğun hal, hareketi, konuşma tarzı değişirse. Cevap vermiştim zaten buna. Ben niye böyle terapist gibi oldum ya? Ben burada altı üstü cevapları okuyacaktım da ister istemez yorumlar katılıyor. Dur. Bunun dediğim gibi erkek versiyonunu da yapacağız. Erkeklere soracağım. Erkekler neden kadınlardan sor diye. Kadınları da o zaman koruyacağım. Ben sizden yanayım. Evet, bomba bir cevap var arkadaşlar sırada. Sevgili Iris demiş ki erken boşalma beni soğutur. Iris'cim Allah başka dert vermesin inşallah. En büyük derdin bu olsun. Kızılcadı ilgisizlikten demiş. Yağmur Gizem ilgisizlik ve değersiz hissettirme demiş. Hep ilgisizlik gördüğünüz gibi arka arkaya geliyor ve bu kadınların birçoğu birbirini tanımıyor. Ona rağmen herkesin çoğunlukla cevabı ilgisizlik. Melek mi bu? Sevgili Azar'dan Melek. Kendilerini olduklarından farklı gösterdikleri zaman soğurum diyor. Dediğim gibi arkadaşlar yani sonuçta reklam, pazarlama. Düşünsene yani şu kağıt en dandik kağıt olsun. Sen piyasaya çık ki dünyanın en kaliteli kağıtı budur. Diğer kağıtları denememiş bir insan bunu yiyebilir. Erkeklerde de bizlerde bazen o mantık oluyor. Şöyleyim böyleyim falan filan. Artık orada sizin birazcık ölçüp tartmanız lazım. Görmeniz lazım. Ergün yazmış ama bu bir kadın anladığım kadarıyla. O yüzden onu da okuyacağım. Bu arada arkadaşlar bir sürü erkekten de yorum geldi, cevap geldi. O erkekleri okumuyorum. Okudum aslında da burada göstermiyorum. Sevgili arkadaşlar sizin için soracağım soruda da onları yapacağız. Ergün ne demiş? Aldatma yalan demiş. Kebelek sevgili kelebek arkadaşlar. Duru bir diyalog yazmış. Erkek demiş ki gece bana gelsen mi? Kendi cevabı da şuymuş. Yok öyle olmaz. Gel direkt sevişelim de utanma diye devam etmiş. Demek ki ara ara böyle şey oluyor. Kadınlara mesajlar geliyor herhalde. Büşra Ulaş sevgili Büşra'cığım bahane, yalan, değer görmemesi diye devam etmiş. Son olarak da sevgili Gülcan'ın mesajını okuyayım arkadaşlar. Cevabını okuyayım. Skinny pantolon giyince diyor sevgili Gülcan. Genelde herhalde böyle skinny falan giyiyorsun. Nasıl skinny? Skinny kesim oluyor ya, dar kesim. Dar kesim. Dar kesim giyiniyorum. İşte skinny deniyor ona. Skinny mi? Allah Allah. Maalesef böyle bir gerçek var. Şu anda moda. Gülcan'cığım sana da çok selamlar. Evet arkadaşlar yani 35-40 civarında cevabı okudum. Erkekler genel olarak sıkıntıyı gördünüz. Aslında biz burada bir yandan kadınların ne istediklerini az çok öğrenmiş olduk. Neden rahatsız olduklarını az çok öğrenmiş olduk. Özet olarak kadınların çoğunluğu ilgisizlikten yakınıyor. En büyük sorun ilgisizlik. Kadınları erkeklerden soğutan en büyük etken ilgisizlik. Peki o zaman sevgili kadınlar size soruyorum. Yorumlarda bir cevap istiyorum. Bu ilgi dediğimiz şey tam olarak nasıl oluyor? Mesela bir erkek size günde kaç tane
mesaj atması lazım? Ne zaman atması lazım? Günde sizi kaç kere araması lazım? Her gün size kaç kere sorması lazım? Neredesin, ne yapıyorsun veya hiç mi sormaması lazım? Yani bu ilginin seviyesini bana yorumlarda bir ufak bir özet yazar mısınız arkadaşlar? Dediğim gibi sırada erkekler neden kadınlardan soğur sorusu var. Instagram'dan beni takip etmeyenler acilen takip etsin. Şuralara bir yerlere hemen Instagram adresimi koyalım. Malum bütün platformlarda Mustiri olarak geçiyor hesaplarım. Bu sefer de erkeklere soracağım. Erkekler kadınlardan neden soğur diye bakalım erkeklerden sizin yazmış olduğunuz mesajlara nasıl cevaplar gelecek? Size ne cevap verecekler? Dökün bakalım içinizi erkekler. Zaten abone ol, beğen, yorum yap falan demeyi artık es geçiyorum. Çünkü olan oluyor, olmayan olmuyor. Ama size zahmet en azından o beğeni butonu var ya, ona basarsanız sevinirim. Yorumlarda da kadınları bekliyorum artık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.